Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. İbrahim Efendimiz'den sonra iki evladından biri olan Hz. İshak dönemindeyiz bu sefer. Hz. İsmail Efendimiz'le beraber görevini ifa eden Hz. İshak Efendimiz hakkında Beni İsrail'in söylemiş oldukları, ondan doğan İs adında ve Yakup adında iki önemli zatın ki birisi Peygamber Yakup Aleyhisselam olarak İslam tarihinde de en önemli noktalardan birinde bir düğüm noktasında yer alacak. Onlar hakkında söylenmiş olan sözleri düzeltmekle başlıyoruz Siyer-i Nebiye. Zira Hz. İshak Efendimizin evliliklerinden birisi oldukça önemli olarak ifade ediliyor İslam tarihçileri tarafından. Hoş, İslam tarihçileri demek doğru değil. Zira Beni İsrail'in bizim tarihimize gerçek manada etkileşim yaptığı, kayıtlarımızı değiştirdiği, bu değiştirdiği kayıtlarla İslam dünyasının hakiki görüş ve anlayışına yön vermeye gayret ettiğini bizler en çok da Hz. İshak'ın oğlu Hz. Yakup döneminden itibaren seyretmeye başlıyoruz, görmeye başlıyoruz. Nihayet bu değişmelerin yeniden özüne döndürülmesi gayret ve çabasında olmaya mecburuz. Zira Beni İsrail'in bu söylemleriyle hem peygamberlere büyük iftiralar atfedildiği gibi hem de tarihsel süreç içerisinde Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam'dan önce La ilahe illallah sözünün mücadelesini vermiş olan peygamberler hakkında söylenmiş bu sözler genç dimağların aklını karıştırmak isteyecek pek çok sahtekara da imkan tanıyor. Efendim Hz. İshak Efendimizin Rabeka ile evlendiğini ve bundan iki oğlu olduğunu tarihsel süreçte ve hakikatiyle biliyoruz. Bunlardan bir tanesi Ays'tir ki bir başka beyannamede Ays olarak da geçtiği söylenir. Bir diğeri ise Yakup Aleyhisselam'dır. Yakup Aleyhisselam'ın kelime kökeninin aldatan, düzen kuran, hile eden demek olduğunu bugün pek çok siyer kaynağının neredeyse yarısı kadarında görebiliyoruz ki bu Beni İsrail kaynaklı. Onların tarihsel süreçte bizlere en büyük kötülüklerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. İkiz bebeklerden birisi olan Yakup Aleyhisselam'ın Hz. İsa'yı iterek dünyaya geldiği için adının Yakup konulduğunu söyleyecek kadar zıvanadan çıkmış Beni İsrail, ilerleyen dönemde Hz. İshak Efendimizin gözlerinin daha az gördüğü bir dönemi anlatırken Hz. İshak'ın oğlu olan Yakup Aleyhisselam'ın Hz. İsa yani İsa Aleyhisselam'a, daha doğrusu o peygamber değil ama Evliyaullah'tan, ona zarar vermek için annesi tarafından yönlendirildiği anlatılıyor. Ve hatta hikaye edildiği üzere bir av için İsa'nın Hz. İshak tarafından bir yere gönderildiği, bu süreçte Rabeka'nın Yakup'u çağırarak sen İsa'nın önüne geçmek istiyorsan bir avlağı senin getirdiğini babana götür demiş. Yakup Aleyhisselam da beni babam tanır, İsa'yı görevlendirmişti demiş. Bunun üzerine güya Rabeka evladına orada bulunan hayvan kıllarından yapıştırmış, yüzünü cildini siyahlaştırmış, Peygamber Hz. İshak'ın önüne göndermiş. Hz. İshak Efendimiz kandırılmış ve kanmış ve İshak Aleyhisselam yanlışlıkla Yakup'a dua etmiş ve bu duanın sonucunda da Yakup Aleyhisselam'ın peygamberliği hasıl olmuş. Ve hatta iş bununla kalmamış. İsa geriye döndüğünde Yakup Aleyhisselam'ın bu kötülüğü yaptığını duyup anlayınca onu öldürmeye karar vermiş. Annesi de Yakup'un Harran'a kaçmasını söylemiş. Yakup Aleyhisselam Harran'a gitmiş. Hz. İshak Kenanlı kızlar olmaz deyince İsa de İsmail Aleyhisselam'ın kızını kendisine almış deniyor. Başka kaynakta da Kenan ilinde kaldığı söyleniyor Hz. Yakup Aleyhisselam'ın. Efendim Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi var ki bunu ve bu anlatımı bugün Tarihi Taberi'de ve birkaç kaynakta da görebilmeniz mümkün. Hakiki kaynaklardan elimize pek çok şeyin eksik ulaştığı ve hatta yanlışlarla ulaştığını bu manada bir kez daha delillendiriyoruz ki bir sonraki dersimizde inşallah sırası geldiğinde 5. ciltte
tarihsel süreçlerle de Beni İsrail'in nasıl oynadığını anlatacağız ve İslam tarihini baştan başa geçiyor olmamızın mecburiyetini daha iyi anlamış olacaksınız. Kimin gönlü Yakup Aleyhisselam'ın İshak Aleyhisselam'ı kandırdığını, İshak Aleyhisselam'ın buna kandığını, hadi bunları da geçtik. İshak Aleyhisselam'ın yanlışlıkla yaptığı dua ile Yakup Aleyhisselam'ın da neredeyse yanlışlıkla peygamberlikle vazifelendirdiğini kim iddia edebilir? Ancak Beni İsrail. Peki bu söylemleri sizler İslam dünyasının muteber kabul ettiği kaynaklardan okursanız elbette kaynağın sahibine asla ve katiyetle kötü bir söz söyleyemezsiniz. Yaptığımız araştırmalar önümüze getiriyor ki özellikle Tarihi Taberi başta olmak üzere ondan da kaynak olarak, kaynağın kaynağı olarak almış olan diğer bütün önümüzdeki eserlerde bu konuyu ele alanlar, Topkapı Sarayı'nda bu çevirmenlik esasında görev yapan Yahudilerin İmam Taberi Hazretlerinin bu mücadelesine ciddi bir ihanet yaptıkları gözler önündedir. Zira Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor: Asil oğlu Asil'in oğlu, Asil oğlu Asil Yusuf bin Yakup bin İshak bin İbrahim diyor. Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Yakup Aleyhisselam'dan bahsederken ve Yusuf Aleyhisselam'dan bahsederken iki asilin oğlu diye bahsediyor. Asaletin içerisinde yalan, dolan, kandırmaca, kandırılmak, bütün bunlar var mıdır? Haşa ve kella. Öyleyse işte tam da Siyer-i Nebi'nin vazife-i ilahisini neden güttüğünü görüyoruz. Beni İsrail'in Yakup Aleyhisselam'a olan düşmanlığı ve diğer peygamberlere olan düşmanlığı, kusura bakmayınız ki Tevrat'ta oldukça fazladır. Zira Tevrat peygamberleri normal ve hatta normalin altına alan, her bir Beni İsrail üyesinin peygamber ve hatta ondan üstün olduğu, Allah-u Zülcelal'le kafa tutma kabiliyetine sahip insan tipinin varlığını anlatmak üzere muharref hale getirilmiştir. O yüzden bu peygamberlerin sözüm ona haşa, haşa ve haşa ve kella bu tarz unsurlarla beyan ediyor olmaları ve sonra bu beyanatlarını İslam tarihine ekliyor olmaları acı verici tablodur. Kimse sormamış, sorgulamamıştır. Biiznillahü Teala Siyer-i Nebi ile bunları düzeltiyor olacağız. Öyle garip şeyler var ki bu tarih kaynaklarının muharref halleriyle karşı karşıyayız ne yazık ki. Bu dönemde iki kız kardeşle evlenmenin helal olduğunu söyleyecek kadar cibilliyetini yitirmiş Yahudilerin bizim kaynaklarımızı nasıl bir elekten geçirdiklerini görüyoruz. O yüzden rica ediyoruz. Siyer-i Nebi hakikat-i ilahiyede bu hikmetleri beyan ediyor. Zira nihayet Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam'ın devrine ulaştığımızda şaşıracağınız bir unsur karşınıza gelirse dönüp işte bu gerçeklerle yüzleşmeniz gerekecek. Hz. İshak Aleyhisselam'ın kendi hayatına kısaca bakmak gerekirse Beni İsrail'in 3 kısım olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunlardan biri İshak oğulları, biri Babil ırkı ki onlar sahtekarlar ve biraz daha İsrailoğulları ve Mısır ırkı ki onlar da hilekar Firavun'un tebaası. Yani bizler İsrailoğulları ile İshak oğullarının birbirinden ayrım sürecindeyiz. Çünkü Yakup Aleyhisselam'la beraber İsrailoğullarından da bahsediyor olacağız. Ama İsrailoğullarının varlığının değil, İshak oğullarının varlığıyla kelime-i tevhid mücadelesi veren hem Yakup Aleyhisselam'ın hem de İshak Aleyhisselam'ın hem de Yusuf Aleyhisselam'ın bir kenarda tutulma çabası Hazreti Musa'yı daha üstün görebilmek. Yani İsrail'le halkı içindeki Mısır ırkını ön planda tutabilmek için verilmiş bir mücadele. Mısır'da bulunan Beni İsrail kendisini Germen gibi göstermiş, o tarihten bu yana kadar hilekar olan tarafta. Kudüs'te Hz. İbrahim'le beraber Mısır'a gelip ondan sonra bütün özelliklerini kaybedip hile peşinde dolaşanlar ki İshak Aleyhisselam'ın hayatında da bunun karşılığını görüyoruz. Hz. İshak Efendimiz hayatı boyunca 3 defa evlenmiştir. Sonuncusu ise miraç sebebiyle değişmemiştir. Rabeka ise boşandığı kadınlardan biridir. Çocuklarının ondan doğduğunu söylemek çok da doğru olmaz. 3 oğlu olmuştur, 6 kızı olmuştur ama bunlardan biri vefat etmiştir oğlu, 2 kızı da vefat etmiştir. İkiz olan çocukları ise Rabeka'dan diye tabir edilse de Rabeka'dan değil
Rain isimli bir hanımefendendir. Ama Rabeka daha önce boşamış olduğu kadınlardan biridir. Hz. İshak Aleyhisselam'ın oğlu İs aslında Hz. İsmail Efendimizin kızıyla evlenmiştir. Ancak bu İshak Aleyhisselam'la karşılıklı bir cebelleşmeyle olmamıştır haşa. Cürhümlülerle bölge kabilesine katılmıştır. Bir hac mevsiminde bir kızdan çok hoşlanınca, aşık olunca Hz. İshak Aleyhisselam'la Hz. İsmail Efendimizin bulunmuş olduğu bir düğün gerçekleştirilmiştir hatta. 2 çocuğu olmuş ve ölmüştür. İlahi olan nesep o noktada bitiyor. Efendim Yakup Aleyhisselam'a özellikle Beni İsrail'in düşmanlık güdüyor olması her iki ırka yani Babil ve Mısır ırkına çok zorluk çektirdiği içindir. İsrailiyatın ana tarafından geldiğini beyanat için Mısır ırkı bunu engellemeye çalışmıştır. Babil ırkı da büyük bir mücadele vermiştir. Bu alanlarda anlatılanların tamamı yalandır. Hz. İshak Efendimiz zekat vermeyenleri Kudüs'e almıyor oluşu, Hz. İsmail Efendimiz için söylenenler gibi beraberce telkin ettikleri o hakiki ilmi ilahinin, vahiy ilahinin bir gereğidir. Bu yüzden Beni İsrail'in bahsettiğimiz o iki kısmı ona karşı gerçek manada tehditkar duruşlar sergilemiştir. Öyle ki Hz. İshak Efendimiz'den doğan kızlarına iftira etmişlerdir. Buna karşılık Hz. İshak Efendimiz Mekke'ye gelmiş ve Hz. İsmail Efendimiz'den yardım almıştır. Geri döndüğünde son 22 yılını sürdürmektedir hayatının. Kudüs'e ilk defa kale inşaatına başlamış ve Kudüs'ü 3 parçaya bölmüştür. Giriş çıkışları ayırdığı andan itibarense ayrım yaptığı söylenmiştir. Hz. İshak Aleyhisselam'ın ilerleyen döneminde bir putunu yapmaya da gayret eden Germenlere karşılık Hz. İshak Mısır bölgesinin girişine yapılan putu parçalamıştır. Ordu kurmaya başlarkense ömrü vefa etmemiştir. Zira niyeti hem Babil'deki Yahudileri hem de Mısır'daki Yahudileri Germen etkisi altında kalan Mısır bölgesi ve gittikçe azgınlaşan Babil bölgesini adam etmek isterken ömrü vefat etmemiştir. Oğlu Yakup Aleyhisselam'ın Haran'dan gelmesini ve Kenan diyarına yerleşmesini emretmiş, böylelikle Kudüs'ü koruma vazifesini Yakup Aleyhisselam eliyle devam ettirmek istemiştir. Ahit sandığı için ilk emri verip güvenliğini sağlamıştır Hz. İshak Efendimiz. Mekke'ye, Kudüs'e sahip çıkın sözü onun son sözleridir. Fitnebazların Kudüs'e girmelerine izin vermeyen demiştir ve şüphesiz ki Allah intikam alıcıların en hayırlısıdır demiştir. Hz. İshak Efendimiz Beni İsrail'in ardından hüzünle ayrılmıştır. Bu hüzün Yakup'un çocuklarına zor bir dönemi yaşamalarına vesile olacaktır elbette. Efendim yarın bu iki devirli dünya arasında peygamberler tarihinde atlanan kısımlar için bir temel atacağız inşallah. Bu yalanları, bu düzenbazları ifşa edip hakikati beyan etmek üzere. Yarın görüşmek üzere inşallah. Kalın sağlıcakla.